Bazen insanlık tarihinin en büyük kayıpları sessizce yaşanır. Ne bir savaş borusu duyulur ne de yıkılan bir surun sesi yankılanır. Yalnızca karanlık çöker ve bilgi bir daha uyanmamak üzere uykuya dalar. Bu İskenderiye Kütüphanesi'nin hikayesi. Antik dünyanın en görkemli akıl mabedinin nasıl olup da sonsuza dek kaybolduğunun gizemli hikayesi. Mısır topraklarına bir fırtına gibi inen Büyük İskender, Nil Nehri'nin kıyısında kendi adını taşıyan bir şehir kurdu. İskenderiye. Ancak İskender bu kenti göremeden Babil'de öldü. Onun mirasını ise generali Ptolemaios devraldı. Ancak hiçbir hanedan halkının desteği olmadan uzun süre ayakta kalamazdı. Bunu bilen Ptolemaios hanedanı yönetimlerini meşrulaştırmak için çeşitli yollar izledi. Firavun rolünü benimsediler. Greko-Roman kültürünü teşvik ettiler ve bilimin, sanatın ve eğitimin öncüsü olmayı amaçladılar. Ve bu yeni başkentin kalbinde dünyayı değiştirecek bir yapı yükselecekti. İskenderiye Kütüphanesi. Bu kütüphane yalnızca bir yapı değil, bir fikir, bir ütopyaydı. Asur, Hint, Pers, Mısır, Yunan ve daha birçok uygarlığa ait bilgiler bu raflarda buluştu. Yaklaşık 700.000 parşömen. Evrenin sırlarını çözmeye çalışan gökbilimciler, sayıların ardındaki gerçeği arayan matematikçiler, ruhun doğasını sorgulayan filozoflar, hepsi bu kutsal mabede akın etti. Ve sonra bir gün olan oldu. Kapısında "Bilim bizi tanrıların gazabından kurtarır" yazan bu yapıya sonsuz bir sessizlik çöktü. O büyük bilgelik sarayı artık yoktu. Kütüphanenin yok edildiğine dair teorilerden biri, Jules Caesar tarafından yakılmış olması. Birçok kaynağa göre İskenderiye Kütüphanesi, M.Ö. 48 yılında Jules Caesar'ın İskenderiye kuşatması sırasında yanlışlıkla çıkan bir yangınla yok olmuştur. Bu iddialardan en bilineni ise antik yazar Plutarkos'un anlattığı versiyondur. Olayı şöyle aktarır. Düşman Sezar'ın filosunu kuşattığında Sezar da bu tehlikeyi ateşle savuşturmak zorunda kaldı. Ancak bu yangın limandan yayılıp büyük kütüphaneyi yok etti. Bazı araştırmacılarsa yangında yok olanın aslında kütüphane binası değil, el yazmalarının saklandığı liman çevresindeki depolar olduğunu öne sürer. Yani yangın doğrudan kütüphaneyi etkilememiştir. Bir diğer teori ise antik pagan tapınakları ve yapıların imhası sırasında Hristiyanlar tarafından yakıldığı yönündedir. Bazı kaynaklara göre İskenderiye Kütüphanesi'nin yok oluşu M.Ö. 391 yılında yaşanan dini çatışmalarla bağlantılıdır. Bu anlatıma göre Doğu Roma'nın Mısır varisi Teofilos o yıl İskenderiye'de paganlara ait eski bir Osiris tapınağının bulunduğu arsayı Hristiyanlara verdi. Buraya bir kilise yapılması planlanıyordu. Kazılar sırasında üzerinde eski Mısır dinine ait yazılar bulunan bir taş ortaya çıkarıldı. Hristiyanların bu taşı alaya alması, şehirde hala güçlü olan pagan topluluğun büyük tepkisine yol açtı. Gerilim hızla tırmandı ve kentte büyük bir dini ayaklanma patlak verdi. Bu olaylar sırasında İskenderiye Kütüphanesi'nin bulunduğu bölgenin de yerle bir edildiği öne sürülür. İddialara göre İmparator 1. Theodosius, valisi Teofilos'a İskenderiye'de neden hala pagan inancının bu kadar güçlü olduğunu sorduğunda, Teofilos buna kütüphanedeki metinleri gerekçe gösterdi. Bunun üzerine imparator, kalan tüm belgelerin imha edilmesini emretti. Söylentiye göre kitaplar toplanarak şehirdeki hamamların kazanlarında yakıldı. Böylece insanlık tarihinin en büyük bilgi hazinelerinden biri geri dönülmez biçimde yok edildi. İskenderiye Kütüphanesi'nin yok oluşuyla ilişkilendirilen son ve belki de en tartışmalı iddia İslam halifesi Ömer'e yöneltilir. Anlatıya göre 7. yüzyılda İskenderiye Müslümanlar tarafından fethedildiğinde John Grammaticus adlı bir adam kentin komutanı olan Amr bin As'tan Kraliyet Kütüphanesi'ndeki kitapları talep eder. Amr bin As da bu isteği Halife Ömer'e bildirir. Ömer'in cevabı ise şu şekilde olur. Eğer bu kitaplar Kur'an'la aynı şeyleri söylüyorsa onlara ihtiyacımız yok. Eğer Kur'an'a aykırılarsa zaten yok edilmeleri gerekir.
Bu hikaye sıkça dile getirilse de gerçekliği son derece tartışmalıdır. En dikkat çekici sorunlardan biri, anlatının hiçbir yerinde açıkça bir kütüphaneden söz edilmemesidir. Yalnızca kitaplar ifadesi geçmektedir. Kütüphane mi yakılmıştı yoksa yalnızca birkaç belge mi? Hatta böyle bir emir hiç verilmiş miydi? Belli değil. İkinci önemli nokta ise bu hikayenin Suriyeli bir Hristiyan tarafından Halife Ömer'in ölümünden birkaç yüzyıl sonra kaleme alınmış olmasıdır. Dolayısıyla bazı tarihçilere göre bu anlatı Müslümanlara ve özellikle Halife Ömer'in imajına zarar vermek amacıyla uydurulmuş olabilir. Kısacası Halife Ömer'in İskenderiye Kütüphanesi'ni yok ettirdiğine dair anlatım tarihsel açıdan oldukça zayıf ve güvenilirlikten uzaktır. Pek çok kişi bu büyük bilgelik merkezinin yıkımından tek bir kişiyi ya da grubu sorumlu tutmak istese de bu yaklaşım gerçeği fazlasıyla basitleştirmek anlamına gelebilir. İskenderiye Kütüphanesi belki de tek bir yangında yok olmadı. Belki de yavaş yavaş tıpkı unutulan bir şiir gibi zamanın tozunda kayboldu. Bir zamanlar bilim adamları ve filozofların sesiyle yankılanan koridorlar artık sadece efsanelerde yaşamaya devam ediyor.